Bodrum'a Gelelim YouTube kanalından herkese merhabalar. Size harika bir projeden sesleniyordum. Eskiden de seslendim. Şimdi projenin beach'ini hep anlatıyordum ama çekmemiştim. Bu sefer dedim ki beach'inden başlayayım. Çünkü bu projenin yeterince ilgi görmediğini düşünüyorum. Bir de inşaat aşamasındaydı. Şimdi bitmiş halde size videolarını çekeceğim. Bu iskele tamamen bu projeye ait. Gayet güzel bir lokasyonda. Gördüğünüz gibi. Bodrum merkezde. Buraya yaklaşık projeden 4-5 dakika içerisinde aracınızla gelebiliyorsunuz. Proje buradan gözükmüyor belki ama geliş yolu çok kolay. Harika bir yer. Dört dörtlük içerisinde çeşit, yani mutfağı çok geniş, oturma alanları çok geniş. Burası var, üst katı var, onun üst katı var. Bayağı bir oturma alanına sahip. Bu yan tarafta da oturma alanları var. Hayli yeterli bir alan. Gayet de premium bir işletme. Buradan kesinlikle sahil olarak memnun kalacağınızı düşünüyorum. Bu projenin, yani bu firmanın 2 tane projesi var. Hatta 3 tane projesi var bu bölgeye yakın. Onların hepsine burası yeterince rahatlıkla hitap ediyor. Çünkü zaten projede oturan herkes her gün buraya gelmiyor. Projede de her gün herkes oturmuyor. Biliyorsunuz burası yazlık bir bölge. Herkes izni olduğu dönemlerde gelip oturduğu için burada hiçbir zaman böyle aşırı bir yoğunluk olmuyor. Ben şimdi denizin kenarına inip size oradan da görüntüler alacağım. Şimdi ben beach'in hemen kenarında biraz dış alana çıktım ki kimseyi rahatsız etmeden çekim yapabileyim diye. Size şimdi buradan sonra 2 tane proje göstereceğim. Bir tanesi full kale manzaralı, malikanelerin olduğu bir proje. Bir tanesi de yine full kale manzarası ama çok geniş bir manzaraya sahip. Yani kıyas kabul etmeyecek inanılmaz geniş bir manzaraya sahip bir proje. Oradan da gidip çekim yapacağız. Bunları dikkatle izlemenizi rica ediyorum. Bunlar Bodrum'da benzeri az bulunan konseptteki, bütün odaları deniz manzaralı, her odada ebeveyn banyosu olan dört dörtlük projeler. Şoför odaları, efendime söyleyeyim hizmetli odaları, her şey detaylı var. Bu tür bir yerle ilgilenenlerin video izlemeye devam etmesinde büyük bir fayda görüyorum. O yüzden sabırla izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi biraz da buranın kenarına gidelim. Burası beach'e dahil olan bir yer değil, özel bir alan. Rica ettik, buraya girdik. Ama aynı deniz olduğu için ben kimseyi rahatsız etmeden buradan size denizin kalitesini, rengini göstermek istedim. Havuz gibi bir alan diyebilirim yani. Denizin böyle gözükmesi gerçekten benim hoşuma gidiyor. Bu çerçevenin içerisi sanki doğal bir havuz. Gayet harika. Evet, bu beach'in olduğunu düşünerek projenin devamını izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi size göstereceğim 2 projede. Arka arkaya ben bunları çekeceğim. İkisini beraber bir video olarak yapacağım. Belki de sonra 2 tane ayrı video olarak da yayınlayabilirim. Dolayısıyla başında bunu izleyip sonrasında tek projede izleyebilirsiniz. Ama ikisinin beraber olduğu tek bir videoda yayınlıyor olacağım. Projenin sahilinde size göstermem gereken şeyleri gösterdim. Şimdi gelin projeye devam edelim ve orada birinci ve ikinci seçenekleri, proje seçeneklerini size göstereyim. Birbirinden farklı konseptte 2 tane proje. Gayet de beğeneceksiniz. Her yerde bulunabilecek tarzda yerler değil. İzlemeye devam edin. Evet, şimdi yazın tam ortasındayız. Plajdaki yoğunluğu görün diye şey yapıyorum. Saat 12.30. Gördüğünüz gibi böyle hani ne kadar yoğunluk olacağını da böyle test etmiş olabilirsiniz. O yüzden burada da size böyle ufak bir çekim yapıyorum. Çok fazla kimseyi rahatsız etmeden. Evet, beach alanını bence yeterince gördünüz. Üst katları da var, onlara çıkmaya gerek yok. Otopark alanı var, vale hizmeti var. Gayet premium, güzel bir hizmet alacağınız bir yer. Bodrum'a Gelelim YouTube kanalından herkese merhabalar. Şimdi bulunduğumuz projede sadece 2 tane satılık seçenek kaldı ve hepsi bu manzaraya bakıyor. Gördüğünüz gibi net bir kale manzarası var. Şehri görüyorsunuz. Akşam burada marinanın falan ışıkları inanılmaz bir manzara. Kusursuz diyeceğimiz manzaralardan biri. Burada daha önce çekimler yapmıştım. Biraz önce de beach alanını izlediniz. Daha önce beach'i hiç çekmemiştim. Gayet güzel, aktif bir beach gördüğünüz gibi. Peyzajı da bitti, ev de bitti. Şimdi size son haliyle çekiyorum. Yeterince ilgi görmediğini düşünüyorum. Burayı lütfen dikkatlice izleyin ve kayda değer bir yer olduğunu unutmayın. Burası toplamda 980 metrekare arsa payına sahip. Ana binası 4+1 ve bütün odaları deniz manzarası. Bütün odaları deniz manzarası demek şu demek: aynı manzaraya sahip 2 odası deniz manzarası gören bir eve göre çok daha değerli bir yer demek. Çünkü aldığınız yapının deniz manzarası görme oranı çok yüksek olmuş oluyor. Buranın bunun dışında birazdan çekecek olduğum şoför odası, aynı zamanda da misafir ağırlayabileceğiniz çok güzel de bir müşteminatı var. Ana yapısı 4+1, 280 metrekare büyük, 255 metrekare net kapalı alana sahip ve inanılmaz büyük bir havuzu var. Şimdi ben havuzu, detayları sizlere çekiyor olacağım.
kameralarımdan umarım yeterince bu evi anlayabilirsiniz ve görmeye değer bulursunuz. Mikrofonumu takmayı unutmuştum. Tekrardan taktım ve karşınızdayım. Şimdi evin geri kalan kısımlarını anlatacağım size. Metrekarelerini falan aşağı yukarı verdim. Evi gezince çok daha iyi anlayacaksınız. Burada gördüğünüz devasa bir havuz var. Sonunda ateş çukuru var. 980 metrekarelik bir arsa payına sahip harika bir villa. Yukarıda otopark yerleri vesaire hepsini göstereceğim. Projeye böyle dışarıdan baktığımızda şurada bir odası var. Yan tarafta bir odası var. Yukarıda 2 odası var. Burada da salon ve mutfağı var. Açık bir mutfağı var ama son derece kaliteli. Burada içeriye asansör koymak için alanlar var. 18 basamaktan oluşan üst kata çıkan bir merdivenimiz var. Üst kattan da isterseniz eve giriş çıkış sağlayabileceğiniz imkanları mevcut. Bunları yaptırabilirsiniz. Şimdi ben size buradan aşağıya doğru da göstereyim. Yürüyerek de ineceğiz buralara. Şu aşağıda kocaman bir bahçe alanı var. Burası tamamen buraya ait. Onun altında da yine arabanızı çekip değerlendirebileceğiniz alanlar var. Son derece büyük bir metrekareye sahip. Yani bu alt kotlar da metrekarenizin içerisinde. Oraya da hemen şuradan merdivenden iniş yerlerimiz var. Şimdi oradaki kullanabileceğiniz alanları da göstereceğim. Projede kullanılan malzemeler, altyapı, birinci sınıf gerçekten iyi malzemeler kullanılmış. Belki zevkler, renkler tartışılmaz. Renklerini beğenmeyebilirsiniz. Mutfak şöyle olsaydı diyebilirsiniz ama aslında malzeme olarak, kullanım olarak, dekorasyon olarak da gayet güzel ve kullanışlı. Yapılan peyzajı da gayet güzel, değerli bitkiler kullanılmış. Belki bilenler, tanıyanlar biliyordur. Zeytin ağaçları var. Çok adlarını bilmiyorum bunların ama çimi falan gayet sağlıklı, güzel gözüküyor. Doğru yerlere taşlar döşenmiş. Eksiği benim gözüme çok fazla batmıyor. Sadece bir müşterimiz buradan aşağıya kolay iniş için, yaşlılar için bir asansör sistemi yaptırdı. Siz de ileride yaptırabilirsiniz. Şurada araç şarj istasyonu var gördüğünüz gibi. Şimdi oraları da çıkacağım. Geniş geniş size rahat rahat göstereceğim. Evin içini gezmeden önce isterseniz aşağıdaki alanları göstereyim. Sonra da evin içini beraber gezelim. Belki biraz ters olmuş oluyor ama evi bir de şöyle görün. Ben de sizlerle beraber gezerken evin çok güzel açılarını beraber keşfediyorum. Burada ben bir tane yer sattım. Çok da iyi bir komşunuz olacak. Yine bu sırada. Projeler, yer almış olanlar gayet nezih insanlar. Yine bu projenin daha önceki yaptığı yerlerden yer almış olanlar buradan da yer aldı. Burada toplamda olan villaların hepsi satıldı. Sadece 3 tanesi bizler tarafından satışa çıkarıldı. Bir tanesi daha satıldı. 2 tane kaldı. Şimdi buradaki bahçe alanı da buraya alan kişiye ait olacak. Burası da gayet büyük, geniş bir alan gördüğünüz gibi. Şurası şansımız deneyelim. Açıksa içine girelim. Evet. Şanslıyız. Böyle bir şoför odamız var. Burası müştemilat bölümü değil. Buraya şoför için düşünülmüş, yapılmış. Yani evde kalan bir kişi tabii ki kullanabilir. Misafirleriniz de kullanabilecek kadar gayet kaliteli, güzel bir alan yapılmış. İçinde kliması, banyosu, tuvaleti mevcut. Belki buraya ufak bir mutfakta yaptırabilirsiniz ki bunun da kapısının önüne çıktığınızda gölgelikler falan koyarsanız çok güzel vakit geçirecek bir yer haline gelecektir. Şimdi buradan devam ediyorum. Bir alt kata daha iniyorum. Şimdi buradaki bu büyük bahçe size ait olduğunu söylemiştik. Bunun şimdi alt katına iniyoruz. Orada da size bir alan çıkarılmış. Projede iskan alınmış durumda. Oturuma hazır. Tapunuz devri hazır. Gayet sorunsuz, mükemmel bir yer. Buranın da kendi ayrı girişi var. İsterseniz arabanızı getirip buraya da koyup burayı kullanabilirsiniz. Burada da bir artı bir alanımız var. Yine çok şanslıyız. Kapımız açık. Şans derken daha önceden haber verdik. Bütün kapıları açmışlar, unutmamışlar. Öyle diyeyim ben size. Burası dışarıdan çok güzel, şirin gözüküyor. Yani bu villanın dışarısında bir de böyle bir artı bir alan almış oluyorsunuz. Yani sadece orayı düşünmeyin fiyat konusunu değerlendirirken. Fiyatı da gayet makul. Güzel bir fiyata sahip. Arayıp öğrenirseniz, piyasayı da biliyorsanız gayet güzel karşılayacağınızı düşünüyorum. Bütün bu değerleri hesaba katmanızı rica ederim. Çok ciddi anlamda kullanım alanı var ve kullanışlı. Buradan da gördüğünüz gibi bir deniz manzarası bulunuyor. Kliması var, üçlü ankastre seti var. Çok güzel doğramaları var. Giriş çıkış çok rahat. Burada misafirlerinize kullandırdığınızda size hani kötü bir yerde bırakmış olmayacaksınız. Gayet kullanışlı bir alan. Ortak banyo tuvalet. Burada da yine bir artı bir evin bir odası da burada. Yatak odası. Yani ben bile burada yaşarım yani.
Bile derken gayet güzel bir yer. Şu an oturduğum yerden güzel. Evet. Buranın ne avantajları var? Kimler burayı tercih edebilir? Burası merkeze çok yakın. Hastanelere yakın. Alışverişe yakın. Sahile indiğinizde yürüme alanları. Merkezi biliyorsunuzdur zaten. Kalenin orası. Yeme içme alanları, her şey size çok yakın oluyor. Bu avantajlar da bu projenin avantajları olmuş oluyor. Şimdi bu firmaya ait burada 2 tane proje var. Bir tanesi bu. Bir tanesine de birazdan gidip çekim yapacağım. Belki bu videonun arkasından izliyor olacaksınız. Belki de farklı bir video olarak yayınlamış olacağım. Burada ikisini beraber yayınlamadıysam o da bundan aşağı kalır bir yok. O da çok güzel bir proje. Zaten firmanın yaptığı bütün projeler bu şekilde hatırı sayılır. Şık projeler. Şuradaki kapıyı açık bırakmışım. Evet, devam ediyoruz. Tabi hala şantiyede ufak tefek çalışmaları var ama genel hatlarıyla her şey bitti ve dilerseniz oturabilirsiniz. Aşağıda bakın hiçbir ses duymuyorduk. Şimdi yukarı çıktık, 3 villanın sesi gelmeye başladı. Yani ana kullanım alanlarınızda ses izolasyonu akustik olarak gayet güzel. Buraya bir aracınızı koyabilirsiniz. Yanına bir aracınızı daha koyabilirsiniz. Bu yolun üzerine de araç koyabilirsiniz. Buradan 2 araç geçebiliyor. Şarj istasyonu konmuş. Bu da yan villanın alanı. Bu da üst villanın alanı. Yani bizim aşağıda gördüğümüz yer burada en altta kalıyor gördüğünüz gibi. Şöyle ben, gerçek alıcılar her detayı görmek ister mantığıyla şöyle etrafında geziyorum size. Şimdi içeride göreceksiniz, üst katlardaki odalardan şuradan çıkış giriş verilebilir. Şu kapılar açılabilir, kapı yapılabilir. Odaların içine bakıyor. Oraya ya panjur yaptırılacak ya o kapı açılır kapanır hale getirilecek. Evet, burası hep sizin bahçe sınırlarınızda. Gördüğünüz gibi. Bu ev satılık, bir de bunun yanındaki ev satılık, görüyorsunuz. İkisinin bina yapısı aynı, kullanım alanları aynı. Bunun manzarası bir tık daha ondan iyi. Zaten aralarında da onu ifade eden ufak bir fiyat farkı var. Bunu değerlendireceksiniz inşallah. Şimdi gelin bu villanın içini detaylıca gezelim. Şimdiden söyleyeyim. Bu ev akıllı ses sistem. Bu ev akıllı otonom sistemle çalışıyor. Bu ev akıllı otonom sistemle çalışıyor. Her şeyde daha önceki yaptıkları projelerden de tecrübeleri olduğu için gayet güzel dizayn edilmiş. Bütün pencerelerde panjur var. Hepsi otomatik. Hepsi birden açılıp kapanıyor. Işıkları hepsi birden açılıp kapanıyor. Klimayı kurup geleceğiniz saatte evin serin olmasını sağlayabilirsiniz. Gibi birçok avantajı var. Size her yerden evin etrafını göstermek istiyorum. Gerçekten çok hoş. Çok güzel bir villa. Evet. Tavan yüksekleri falan da iyi. Kullanılan taşlar, malzemeler. Evin etrafı komple sarılmış. Dolayısıyla ana beton malzemeye bir zarar gelmesi engellenmiş. Burası ana giriş kapımız. Şimdi burası açık ama şimdi arkadaş rica etmem lazım. O yüzden devam ediyoruz. Klasik senaryoda yukarıda arabanızı park ettiniz, aşağıya buradan indiniz veyahut da yukarıdaki camlardan açık yer yaptınız, direkt yatak odasına geçtiniz. Geldiğinizde burası ana giriş kapımız. Bu kapı tabii ki çok farklı yerlere de konabilirdi ama en az yer kaplayacağı ve en evin içerisinde kullanışlı hale getirebileceğiniz yer burası olduğu için buraya konmuş. Şöyle bir manzaradan merdivenden indiniz, kapınıza doğru geldiniz. Bu tarafta da bir kapımız var ama burası biliyorsunuz yatak odasına giriyor. O yüzden burayı kapalı olarak hayal edin. Şöyle girdiğimizde hemen evin sağ tarafında evin otonom akıllı kontrol sistemi var. Eve geldiğinizde hemen buradan otomatik ayarlar yapılabiliyor bunda. Tek tuşla kurduğunuz şekilde, ayarladığınız şekilde her şey devreye giriyor. Hangi klimalar açılsın, senaryoları ayarlıyorsunuz yani. O senaryoya göre evin hem yerden ısıtması hem klimaları otomatik olarak devreye giriyor. Veya hangi camlar açılsın, kapansın, panjurlar. Onlar da buradan ayarlanmış oluyor. Bu çok büyük kolaylık sağlıyor. Hiç gidip evde tuşları gezmeden, ayarlar yapmadan tek tuşla buradan yaptığınız senaryoları çalıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada her odanın ayrı kendine ait ısı ayarlamaları var. Bütün ışıklar ayrı ayrı, panjurlar ayrı ayrı kontrol edilebiliyor. Bunları gayet güzel yapıyor bu proje, bu marka.
Şimdi girdiğimizde kapımızı kapattım. Kapı gayet güzel kapandı. Burada gördüğünüz gibi bir alan var. Burası portmanto diye düşünüyorsunuz ama portmanto değil. İçinde iki kapılı gayet büyük bir buzdolabı var. Siemens marka. Aşağıda dondurucuları var. Ve bu çok güzel gizlenmiş. Hiçbir şekilde dışarıdan görünmüyor. İşçiliği de gayet güzel. Buradan salonumuza bakıyoruz. Bu salon aşağı yukarı 70 metrekare büyüklüğünde bir salon. Salonun içerisinde tabii ki mutfak da var. Biliyorsunuz Bodrum'un genel yapısı bu şekilde. Mutfak da son derece kaliteli ve güzel, buraya yakışacak şekilde yapılmış. Aynı zamanda buranın güzelliği, burada mutfakta çalışan kişi keyifli bir yemek hazırlama ritüeli gerçekleştirebilir. Gördüğünüz gibi şöyle deniz manzarası her açıdan iyi bir şekilde gözüküyor. Yani burada çalışırken çalışan kişi sağına baktığında bunu görüyor. Karşısında da şöyle bir salon görecek. Burayı döşenmiş olarak hayal edebilirsiniz. Ben yapay zekaya belki buraya bir salon döşetebilirim diye bir fotoğraf çekeyim, bir deneyelim. Oluşturduğu yapay zeka fotoğrafını ben buraya ekleyeceğim. Evet, mutfağı detaylı şöyle bir göstereyim. Burada gördüğünüz gibi sandalye koyduğunuzda ayağınızı altına sokabileceğiniz kadar bir boşluk bırakılmış. Yani burası boş. Onu belki gözünüzle fark edemeyebilirdiniz. O yüzden belirteyim dedim. Kullanılan taş gayet iyi. Burada elektrikli ocak tercih edilmiş. Evin içerisine baktığımızda şu orta boşluğa asansör koyabilirsiniz. Yani yukarı çıkmak, inmek, taşımak, etmek zor geliyorsa, yaşı ileri seviyede rahatsızlıkları olan alıcılar varsa buraya asansör yapabileceğiniz kadar bir boşluk var. Bu merdiven bahsetmiştim, 18 basamakla yukarı çıkıyor. Bu arka taraf mekanik oda. Şu an klimalar çalışıyor, ev yaşar durumda. Biz rahatsız edici bir ses yok. Burası ana yatak odalarından biri. Büyük bir oda. Hatta evin en büyük odası. Öncelikle oraya gireyim. Bu kapıyı da kapattığınız zaman gördüğünüz gibi duvarla kapı pervazları orayı böyle görünmez, hissedilmez hale getiriyor. Böyle devam ediyoruz. Evet. Şimdi bu yatak odası zaten büyük bir oda. Burada da ayrıca bir giyinme odası var. Bir de ekstradan değil yani olması gerekiyor zaten. Burada bir banyo tuvalet alanımız bulunuyor. Evet. Şimdi burası da giyinme odası için ayrılmış alan. Şöyle dışarıdan göstereyim, daha anlaşılır olacak. Burası da ana ebeveyn yatak odası. Burası direkt bahçeye ve salona açılıyor. Buradan da manzara bu şekilde. Normal insan gözüyle bir numaralı merceği ayarladığımda da bu sahneyi sabah kalktığınızda göreceksiniz. Bence gayet güzel. Yerden ısıtma, verifiye, iklimlendirme mevcut, söylemiştim. Akıllı ev sistemi mevcut. Köşelikler kalın, döşen kapılar kalın, gayet güzel, kaliteli, hoş. Tavanda da bu şekilde bir çalışma var. Evde yangın söndürme dedektörüne kadar her şey döşeli. Gerçekten böyle bir otel kalitesinde yapılmış birçok şey. Seçilmiş. Devam ediyoruz. Evin şimdi burada da bir odası var. Orayı da göstereceğim size. Ama burası da vestiyer alanı. Yani kapı girişinde normalde evlerde olan vestiyer alanı burada böyle biraz içeri girdiğinizde oluyor. Evin yükünü de alacak şekilde bayağı bir saklama alanı mevcut. Burada bir misafir tuvaleti var. Burası da mekanik oda. Bakın gayet güzel döşenmiş. Her şey nizami. Yerden ısıtma için gerekli bütün malzemeler konmuş. Tesisat gayet kaliteli bence. Ve güzel. Şimdi buradaki odaya geçiyoruz. Burada da bir yine bahçeye açılan alt katta ikinci odamıza geldik. Yine giyinme odası, giyinme alanı. Kendine ait banyosu, tuvaleti ve manzarası. Burada da
görülecek olan manzara, peyzaj, havuz ve deniz, Bodrum, kale manzarası mevcut. Gayet hoş bir manzara. Evet, şimdi böyle devam ediyoruz. Evin klimalarını da açmışlar. Çekim yapacağız diye. O yüzden terlemeden sakin bir şekilde çekime devam edebiliyoruz. Bu manzara gerçekten her seferinde bakasım geliyor. Harika. Evet, üst kata çıkacağız. Bakalım üst katta hoşunuza gidecek şeyler göreceğiz mi? Çok geniş bir terası var. Üst kata çıktığımızda şöyle bir alan var. Hem koridoru, yani bu alanı aydınlatıyor. Hem böyle de bir geçiş alanı var. Gayet güzel. Buraya normalde bu tip evlerde karşılıklı 2 tane ufak berjel, ortasına işte bir masa, oturma alanı haline getirebiliyorlar. Önce bu odayı gezelim. Ben size evi sanki benle gelip gezmişsiniz gibi göstermeye çalışıyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur. Evin her detayını gelmeden görüp gelmeniz hem sizin için hem bizler için çok daha her şeyi kolaylaştırıcı bir şey. Evi görüyorsunuz, fiyatı biliyorsunuz. Fark etmediğiniz, görmediğiniz bir şeyi gelip görmekten çok daha iyi. Ben size bu hizmeti sunmak için 5 yıldır buradaki projelerde, farklı lokasyonlarda çekimler yapıyorum. Kanalımda 250 adet aşağı yukarı video var. Ve hepsi Bodrum'un farklı bölgelerinde. Bunları izleyerek Bodrum'un geneline hakim olabilirsiniz. Burada da kendi giyinme odası olduğu için, kendi banyosu, tuvaleti olduğu için bu oda büyüklüğü de gayet yeterli kalıyor. Bir yatak, bir komodin, bir makyaj masası, bir televizyon. Bunları rahat rahat kaldırabilecek bir oda. Ve deniz manzarası da harikulade. Normal görünüme geçiyorum. Bu şekilde bir görüntüsü var baktığınızda. Evet. Şimdi diğer odaya devam edeceğiz. Benle iletişim kurmak için illa böyle bir eve ihtiyacınız olmasına gerek yok. Ne tipte bir eve ihtiyacınız var? Bütçeniz nasıl? Hayalinizdeki yapı nedir? Bahçe içerisi mi, daire mi, üst kat mı, alt kat mı, bölgesi neresi? Bu tür bilgileri bana özellikle WhatsApp üzerinden yazarsanız, kayıtlı kalırsa ben de size uygun seçenekleri, çektiysem video linkini gönderirim, çekmediysem PDF dosyasını veya resimlerini gönderirim. Fakat en azından seçenekleri size kolay bir şekilde iletmiş olurum. Bu da sizin için bir kolaylık olur. Burada geçirdiğimiz yıllar içerisinde edindiğimiz tecrübeyle sizlere uygun seçenekleri sunabileceğimizi, memnun edebileceğimizi düşünüyorum. Bu da buranın ebeveyn banyosu. Bakın, buraya dışarı açılabilir kapı yapmışlar zaten. Hem ben dışarıda bahsediyordum. Bununla girip çıkabilirsiniz. Veyahut da tamamen kapalı hale getirebilirsiniz. Şimdi buranın size terasını gösteriyorum. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Burayı detaylıca size göstermek istiyorum. Her zaman dediğim gibi gerçek alıcılar bütün vaktini buna ayırıp izleyecektir. Böyle kocaman bir terası var burada. 2 tane odaya hitap ediyor. Duvardaki taş işçiliğini, ahşapları. Bakın, buraya düşünmüşler. Musluk da koymuşlar. Birçok yere de bizim görmediğimiz hatlar döşenmiş ki ileride kullanabilirsiniz diye. Projede size ücreti mukabilinde istediğiniz şeyleri yapabilecek teknik kadroya sahip. Belki burada ekstra bir dek alanı isteyebilirsiniz, geçiş alanları isteyebilirsiniz, taş koymak isteyebilirsiniz, yeşillendirmek isteyebilirsiniz. Bu tür istekleriniz olduğunda proje size ücret mukabilinde diyorum, bunları yapacaktır. Ellerinden geleni, yardımı yapıyorlar. Dediğim gibi şu yandaki büyük arsa olan köşe villayı alan beyefendi benim bir müşterim ve çok iyi bir arkadaşım da oldu aynı zamanda. Çok memnun kalacağınız, çok iyi bir komşunuz olacaktır. Evet, şimdi buradan denize daha yakın, manzarası tabii bu kadar tepeden olmadığı için bu kadar panoramik değil ama güzel bir manzaraya sahip bir malikaneye gideceğiz. Orayı çekeceğiz. Ya bunun devamında izliyor olacaksınız ya da ayrı bir video olarak izliyor olacaksınız.
Burada tek bir proje izlediyseniz eğer bir proje daha var diyerekten diğer videolarıma da bakın veyahut da benden onun linkini isteyebilirsiniz. Onun kapalı alanı 450 metrekare. Aşağı yukarı 800 metrekare arsa içerisinde o da. Malikane tarzında bir yer. Çok güzel premium bir yer. Oraya da çekeceğim. Onunla yürüyerek mesela şu ana yola inebileceğiniz mesafede. Buradan mutlaka arabayla inmeniz gerekiyor bence. Belki bisikletle de elektrikli bisikletle de gidip gelinebilir. Ama diğer proje daha merkeze yakın bir konumda. O da aynı beach'i kullanıyor. Premium bir ortam. Zaten bu tür villaları alıp oturabilen müşteriler o beach'i kullandığı için beach'in kalitesi de son derece yüksek ve iyi. Evet, izlemeye devam edin. Size diğer seçeneği de gösteriyor olacağım. Burası için söyleyeceklerim bu kadar. Yeterli bir çekim yaptığımı düşünüyorum. Merak ettiğiniz detaylar varsa bana WhatsApp üzerinden sorabilirsiniz. 7/24 arayabilirsiniz. Hiç problem yok. Size elimden gelen bütün bilgileri veririm. Kat planları vesaire. Bütün detayları iletmekten memnuniyet duyarım. Sizlerle tanışmayı, beraber vakit geçirmeyi çok seviyoruz, istiyoruz. Çünkü sizlerden de birçok şey öğreniyoruz geldiğinizde. Teşekkürler. Eğer izlemeye devam edecekseniz iyi seyirler. İzlediyseniz umarım hayalinizdeki eve bir an önce kavuşursunuz. Sizlere de ben bu konuda vesile olmuş olurum. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Satılık olan bir seçenek daha vardı. Onu da çekeyim istedim. Bu en soldaki diğer villa. Biraz önce yukarıdan çekim yapmıştım. Buranın da manzarası ve konumu, salon yapısını da göstermek istedim. Çünkü biraz farklılıklar var. Belki bu da hoşunuza gidebilir. Mikrofonu takmadım, biraz hızlı bir çekim yapayım diye. Gördüğünüz gibi bahçesi. Şöyle şurayı görüyorsunuz. Bunun salonu bu şekilde, bakın. Yani onun sol tarafıydı, bunun sağ tarafa doğru. Salonda durduğunuzda bunun bir artısı. Baktığınız yer. Bakın. Yani salonda yaşarken mutfak tarafından özellikle daha tatlı bir yöne bakıyor sanki. Yani ben öyle düşünüyorum. Geldiğinizde tabii ki değerlendirebilirsiniz. Burası da salonu. Bunun büyük olan odası. Evet, bu da son derece güzel. Belki bunu bile beğenebilirsiniz. Bunun büyük olan odası sol tarafa denk geliyor. Dolayısıyla diğer evin ana manzarasına bunun yatak odası bakmış oluyor. Evet, buradaki yatak odası da ebeveyn yatak odası burada. Yine aynı büyüklükte, aynı mimaride. Ama buranın baktığı manzara diğer tarafın baktığı yatak odası manzarasından daha iyi bana kalırsa. Gördüğünüz gibi. Evet. Salon manzarası mı, yatak odası manzarası mı artık biraz tercih meselesi. Burayı da gördüm. İyi ki de çektim bence. İki villanın da birbirine olan farklarını görmüş oldunuz. Şöyle de bir sahne vereyim. Teşekkürler izlediğiniz için. İyi seyirler. Evet, sahili gezdik, plajı gösterdik. Şimdi projelerden ikincisindeyim. Belki videonun başında birinci projeyi izlemişsinizdir. Burası ikinci proje. Gördüğünüz gibi muhteşem kaleyi direkt karşımıza aldığımız harika bir manzara var. Şimdi bu malikane tipindeki villayı gezeceğiz. Gayet de hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Buranın kendine ait şoför alanları, müşteminatı, efendime söyleyeyim oda sayısı vesaire çok iyi. 450 metrekare civarında bir kapalı alanı var. Şimdi katları, salonları, her şeyi size göstereceğim. Ayrıca aşağıda otopark alanı var. Otoparktan yukarı doğru asansörle çıkıyorsunuz ve buraya ulaşıyorsunuz. Çok kolay bir ulaşım var. Buranın büyük bahçesi arkada. Şu anda ben size en ön tarafı gösteriyorum. Direkt havuzdan böyle denize nazır, kaleye nazır vakit geçirebiliyorsunuz. Şimdi önce bahçeden başlayalım. Sonra arkadaki şeyi göstereceğim size. Bahçe alanını, esas büyük olan bahçeyi ve kotlu bir bahçe, iki bahçesi var. Göstereceğim, gayet de hoşunuza gidecek. Bakın manzaraya. Mükemmel. Ve şu an geniş açıyla bakıyorsunuz. Normalde göreceğiniz sahne bu. Burada biz şu an bunu görüyoruz. Bakın. Salondan da dediğim gibi tekrar manzaraları size paylaşacağım. Bu villayı da dikkatlice izleyin. Burada şimdi bunun gibi 8 tane villa var.
Ben burada manzarası ve bahçe yapısı en beğendiğimi gösteriyorum size. Belki geldiğinizde farklı bir seçeneği beğenebilirsiniz. Villayı görüyorsunuz. Evet, şurası otoparktan çıktığımız yer. İsterseniz buraya geliyorsunuz, isterseniz arka bahçeye gidiyorsunuz. Ana kapıdan içeri girebiliyorsunuz. Şöyle yukarı doğru baktığımızda yukarıda zaten bir burada, ortada 2 tane, solda bir tane, aşağıda alt tarafta bir tane odası var. Bir de alt katı var bunun ayrıcında. Gayet kullanışlı, güzel bir bahçesi, çok geniş tek alanları mevcut. Hoş bir proje. Çok premium bir yer. Evdeki malzemeler, işçilik, birinci sınıf diyebilirim. Tabii ki çok daha lüksleri vardır ama hani Bodrum piyasasında buradaki seçeneklerin arasında gayet iyi bir seçenek. İyi bir işçilik. Şimdi burada da bir tane de örnek villa var. Oranın tasarımı bunlardan farklı. Bunların işleri komple daha yeni yapıldı. Çok yeni. Yani 15-20 gün önce falan işleri tamamen bitti. Daha önce buralar tamamdı ve tamamladılar. Bu şekilde satışa hazır hale getirdiler. Aşağıda örnek villa var. Örnek villadan ben daha önce çekimler yaptım. Benden orayı izlemek isterseniz isteyebilirsiniz. Yukarıda unutmazsam linkini de bırakacağım. Şimdi tepedeki şeye tıklayarak da gidip o villayı da izleyebilirsiniz. İçindeki dekorasyonlar birbirinden farklı. Eğer gerçekten seçim yapmak istiyorsanız bununla onun arasında kalabilirsiniz. Zaten gelen müşteriler de bu iki seçeneğin arasında birinci önceliği alıyorlar. Ona göre değerlendirebilirsiniz. Evin içini gezeceğiz. Manzarayı size gösterdim. Havuz bölümünü ve dekleri göstermiş oldum. Buradaki muhteşem manzarayı gayet iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Demin salondan size çekim yapmıştım. Şimdi buradan yapıyorum. Harikulade bir manzara var. Şu kale şu an benim karşımda bu kadar net, hatta daha da net gözüküyor. Geldiğinizde manzarayı çok daha fazla seveceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi binanın etrafını gezerken size aynı zamanda arka bahçesini de göstereceğim. Sonrasında ana giriş kapısına içeri girip içeriği gezmeye başlayacağız. Burayı da hazır dışarıdayken göstereyim ben size. Burası alt kattaki alanlardan biri. Çok geniş bir ışık boşluğu yapmışlar. Burası aynı zamanda bahçe olarak da kullanılabiliyor. Aşağıya gezerken fark edeceksiniz. Şu arka odadan şu bahçeye çıkılabiliyor. Dolayısıyla alttaki oda çok kullanışlı hale gelmiş olabiliyor. Burası örnek villada endüstriyel mutfak olarak tasarlanmıştı. İçeride işte hamamı, saunası, spor alanları birçok yeri var. Çok geniş bir metrekareye sahip söylediğim gibi. Şimdi bu yeni yapılmış evin de içini gezeceğiz. Burası arka bahçe. Gayet izole, güzel. Böyle dört tarafı açık olan villalarda güneşin konumuna göre oturduğunuz bölümünü değiştirme imkanınız var. Bunu da değerlendirmenizi tavsiye ederim. Dışında gördüğünüz gibi dışarıda içeriye herhangi bir ses yansımamış oluyor. Buradan şimdi üstteki bahçeye de çıkacağız. Burası da gelen müşterilerin çok beğendiği, ayrıcalıklı, izole gördüğü bir yer. En izole villalardan biri bu da bu arada. Yukarıda da ekstra böyle bir alanı var. Buraya çocuklarınız varsa çocuk oyun alanına da çevirebilirsiniz. Kendi hobi alanınıza da çevirebilirsiniz. Gerek görürseniz üstünü buraya ufak bir yapı yapıp bir müştemilat gibi de değerlendirebilirsiniz. Gayet güzel, hoş bir alan. Burası yan villayı görüyor. Tabii bu şu an bunlar satılık. İstediğiniz seçeneğe yönlenebilirsiniz ama ben kendi tavsiye edebileceğim bir seçeneği size çekiyor bulunuyorum. Üst bahçeyi gösterdik, arka bahçeyi gösterdik. Manzarayı gördük. Şimdi de salona giriyoruz. Gayet güzel bir ortam var bence. Doğanın içerisine gömülmüş. Güzel bir yapı. Çok gösterişli güzel bir girişi var bence. Bu ahşap yapı, bu parlak alanlar falan hoş duruyor. Şimdi ben normal moda geçiyorum geniş açıdan. Şöyle içeriye girerken deniz manzarasının sizi nasıl karşıladığını iyi bir görüp hayal edin diye. Ya burada 90-100 metrekareye yakın bir salon var. Geniş açıya geçtim. Hala manzaranın havuzla birleşimini görüyorsunuz, gayet güzel. Ferah, harika bir ev. Buranın tasarımıyla örnek villanın tasarımı tamamen birbirinden farklı bu arada. Yani iç tasarımından bahsediyorum. Odalar, büyüklükler aynı. Beyaz eşyaları gelmiş. Onlar daha konmamış, konacak.
Ama içeride klima çalışıyor şu an. Altyapı yerleştirilmiş. Buraya güzel bir şömine yerleştirilmiş. Diğer evde şömine tarzında bir şey burada var. Çok büyük, geniş, güzel bir salon. Bu ev dediğim gibi içi tamamen yeni yapıldı ve sıfır. Burada merdivenlerden yukarı çıkıyorsunuz. Bunu da güzel dizayn etmişler. Çoğu evde bu göze pek hoş gelmeyen şekilde yapılıyor. Salonun büyüklüğünü görün diye şöyle geriye doğru bir çekildim. Burada akıllı ev sistemi, VRF iklimlendirme, yerden ısıtma, aklınıza gelebilecek her türlü lüks düşünülmüş. Gayet de güzel. Şimdi bu mutfak alanını bir size göstermek istiyorum. Girişi göstermek istiyorum. Girişte böyle bir vestiyer alanımız var. Mutfak alanı da son derece geniş ve büyük. Yani ayrı mutfak gibi değerlendirebilirsiniz burayı. Bakın. Çok güzel bir alan. Burada kontrol ünitelerini görüyorsunuz. Her odayı ayrı ayrı hem yerini hem iklimini ayrı sıcaklıklarda ayarlayabiliyorsunuz. Arada bir de ben de resim çekiyorum. O yüzden kamerada titremeler olabilir. Mutfak alanı. Gömme ankastre set takım yapılıyor buraya. Burası da bahçeye açılıyor. Gayet nezih, güzel bir ortam var. Burada çalıştığınızda da deniz manzarası ihmal edilmiyor. Şöyle yaklaşım. Burada ocak var. Bakın. Tabii bu evler tasarlanırken şu da düşünülmüş. Burası sadece yemek yapmak için olan bir yer değil aslında. Burada bir yemek masası olacak. Aşağıda endüstriyel mutfak yapabileceğiniz ciddi alanlar var. O alanlarda ana yemekler hazırlanıp büyük kokteyllerde, yemeklerde, davetlerde burayı sunum alanına çevirebilirsiniz. O yüzden buranın da öyle bir avantajı var. Yani bu evler yapılırken daha böyle bir premium hayat göz önünde bulundurularak yapılmış. Çünkü bu evin dışında şoför odası da düşünülmüş. Kalacak yerler de düşünülmüş. Misafirlerin nereden girip nereden çıkacağı, evdeki hizmetlilerin nasıl hareket edeceği planlanmış. O şekilde yapılmış. Şimdi bu alt katta şöyle bir alanımız var. Misafir lavabosu ve tuvaleti. Burada teknik oda gizlenmiş. Bunun arkasında şuradaki dolap detayını görüyorsunuz. Buraya da bir güzel gizlenmiş. Yani evin içerisindeki teknik detaylar da çok güzel. Görsel işlemlerle düzeltilmiş. Burada böyle güzel bir odamız var. Bu da direkt deniz manzarasını bu şekilde görüyor. Önünde de çok güzel bir oturma alanı var. Örnek villanın videosunu da izlerseniz bu alan döşenmiş olarak görebilirsiniz. Gayet hoş. Şimdi şu arkadaki banyo tuvalet bu odaya dahil edilmiş. Örnek villada bu burada değil, diğer taraftan girişi olan ayrı bir banyo tuvalet gibi. Ama bu daha mantıklı olmuş. Bu odayı daha işlevsel hale getirmiş. Burada giyinme alanı gibi de kullanabileceğiniz bir gömme dolap sistemi yapılmış. Banyoları falan gayet kaliteli. Güzel dizayn edilmiş. Evet, eve daha yeni başladık. Daha çok alanı var. Beraber geziyoruz. Şimdi buradan yukarı doğru çıkacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yaklaşık 20 basamaklı bir alan var ama asansörümüz de var 3 kata hitap eden. Önce üst katı gezelim, sonra alt kata inelim. Alan büyüklüklerini, derinliklerini kontrol edelim. Ona göre de siz şimdiden hayalinizi kurun. Burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane direkt denize bakan oda var. Bir tane de burada 4. oda var. Yani üst katta 4 oda var. Ve bu odalar ufak odalar değil. Gayet kullanışlı, güzel odalar. 3 tanesi direkt balkona açılıyor. Burası ebeveyn yatak odası. Normal evlerin salonu kadar bir yatak odası. Örnek villanın videosunda buranın döşenmiş hali var. Gayet de güzel. Burası giyinme alanı. Gayet geniş bir gardırop döşenmiş. Buradan da mükemmel manzaraya bakmaya devam ediyoruz. Hemen normal hizaya getiriyorum. Aşağı yukarı böyle bir görüntü var. Bu görüntüye aldanmayın çünkü normalde burada baktığınızda direkt insanın gözünü manzara alıyor ve şuraları hiç görmüyorsunuz neredeyse.
Ama gece burası ışıl ışıl, denize doğru harika bir görüntü elde edeceksiniz. Yine geniş açıyı aldım. Burada geniş, güzel bir terasımız var. Sadece bu yatak odasına hitap ediyor. Bu da önemli bir detay. Çoğu evde bunlar birbirinin önünü keser. Yani tek bir balkon olur. Önünden geçilebilir. Burada yatak odasının önündeki balkonu diğer balkonlardan geçiş yok. Ve gördüğünüz gibi buradaki odanın da kendine ait çok güzel bir teras alanı var. Sağdaki odaya da bakıyoruz. Bu da yandaki villaya da mesela buradan bakmış olun. Geldiğinizde göreceğiniz villalardan biri de o olacak. Örnek villamız da bu değil. Bunun bir yanındaki alttaki villa. Çekimini isterseniz izleyecek olduğunuz. Buranın da bakın bu şekilde bir balkonu var. Şimdi banyoya geçeceğiz. Tavan yüksekleri falan gayet iyi, güzel. Evet, jacuzzi'li bir banyo tasarlanmış. Çift eviyeli, gayet büyük, güzel. Banyodayken de kesinlikle izole, sizin dışarıdan görünmeniz mümkün olmayan bir çok güzel bir açık pencere yapılmış buraya. Harika bir şekilde. Burayı da görmüş olduk. Gayet güzel bir ebeveyn odası. Şöyle bir son kez tekrar bakalım. Bence kayda değer güzel bir ebeveyn banyosu. Evet, devam ediyoruz. Büyük bir ev, o yüzden biraz uzun bir video oluyor. Önce sol tarafa gitmeyi tercih ediyorum. Buradaki oda da bir ebeveyn odasından geriye kalır bir oda değil. Gayet büyük, güzel, aydınlık, deniz manzarası, doğa manzarası, her şeye sahip. Hoş bir oda. Benim evdeki en çok sevdiğim odalardan biri bu arada. Nedense bana daha sıcak geliyor. Burada tabii yatak. Burada televizyon düşünülmüş gördüğünüz gibi. Burada bir ufak oturma grubu ayarlanabilir. Burada vakit de geçirilebilir. Burada giyinme alanı gayet güzel konumlanmış. Geniş, rahat. Bir banyo, tuvalet. Evet, bu sahneler güzel. Evet, sizlerle beraber geziyormuşuz gibi. Her detayını çekiyorum. Asansör gördüğünüz gibi bu kata da çıkıyor. Alt katları da iniyor. Evet, bu da sol taraftaki oda. Bunun da deniz manzarası gayet kullanışlı, güzel. Bunun da kendine ait bir banyo tuvaleti bulunuyor. Tabii bu oda diğer gördüğümüz iki odaya nazaran biraz daha ufak. Burada bu kattaki dördüncü oda. Yani 4 yatak odası üst katta, bir yatak odası alt katta. Şu ana kadar 5 tane oda gezdik. Ve çok geniş bir salon gezdik. Burası arka bahçeye bakıyor. Bunun da görüntüsü kötü değil. Demin gezdiğimiz bahçeye bir de yukarıdan bakalım. Şu üst bahçede özellikle çok ilgi çekiyor. Çok izoli, çok güzel bir alan. Ve evle direkt iletişimi olan bir yer. Yani orada arkadaşlarınız vakit geçirirken bu balkondan onlara iletişim kurabilirsiniz. Çocuklarınızı gözleyebilirsiniz. Hoş. Yani bu evde çocuk büyütmek keyifli olacaktır. Eğer öyle bir şey nasip olursa. Bütün odalarda gömme dolap var gördüğünüz gibi. Bu evlerde altyapı çalışır durumda. Bütün mekanizmalar takılmış durumda. Hiçbir dert tasası yok. Evin birçok noktasında böyle boşluklar gömme dolaplarla değerlendirilmiş. Kullanılan malzemeler, işçilik, renkler gayet güzel. Kalite gayet iyi. Burada da şöyle güzel bir alan var. Buraları tabii ki siz kendi zevkinize göre çok daha güzel süsleyeceksinizdir. Devam ediyorum. Şimdi alt kata inelim. Alt katı da asansörle inmeyi deneyelim bakalım. Asansörde kalacak mıyız? Evet, asansörün genişliğini de görün. Buraya bir tekerlekli sandalyenin sığması önemli olan ve
rahatlıkla sığabilecek büyüklükte. Bir kişi ve tekerlekli sandalye alır. Eksi 1'e bastım. Kapı kapanıyor. Bakalım ne kadar zamanda ineceğiz. Yani burayı gerçekten görmeye geldiğinizde bile belki rastlayamayacağınız detaylar. Tabii asansörde sıfır. Evet, alt kata geldik. Normalde bu merdivenlerden de aşağı inebilirsiniz. Bu asansörü de kullanabilirsiniz. Son derece geniş. Salonla aynı büyüklükte. Burada bir kullanım alanı var. İlkin sağdaki bu alanı gezelim. Demin size gösterdiğim dışarıya bakan alandayız. Yukarıdan göstermiştim size yani bahçeyi gezerken. Son derece büyük bir yatak odasına çevrilmiş burası. Ve çok güzel dışarıya açılan bir alanı var. Bakın çok kullanışlı. Yani alt katın odası gibi değil. Görüyorsunuz değil mi? Gayet kullanışlı. Harika bir yatak odası. Bu oda da çok böyle kendine münhasır. Yani evdeki ikinci bir aile olursa ya da iyi bir misafiriniz varsa onları karı koca burada çok rahat misafir edebilirsiniz ki buraya bir belki çocuk yatağı falan da konup bir ekstra alanda bir aileyi komple alabilecek bir oda yani burası bence. Gömme dolabı da var. Kendine ait bahçesi de var. İklimlendirme de gayet iyi evde. Ben şu an içerisinde geziyorum. Gayet ferah, rahat, güzel bir atmosferi var. Evet. Böyle de bir banyo tuvalet alanı var. Bu oda güzel bir oda. Bu oda örnek villada yok. Bunun yerine burada endüstriyel mutfak var. Farklı şekilde dizayn edilmiş. Metrekare aynı, tip aynı. Ama içi burada daha mantıklı olmuş olabilir. Bu oda için söylüyorum. Şimdi diğerlerini de beraber gezeceğiz. Diğerinde de aynı şekilde burada sauna alanı var. Gördüğünüz gibi çok güzel. Büyükçene 2-3 kişiye hitap edebilecek bir saunası var. Burada duşumuz, buhar odamız bulunuyor. Devam ediyoruz. Burada bir lavabo ve duş alanı. Burada da Türk hamamı. Birçok evde Türk hamamı var. Ben burada çekiyorum. Ama bunun kadar kullanışlı az var. Gayet kullanışlı, güzel. 2-3 kişinin belki beraber hamam keyfi, sefası yapabileceği bir yer. Şöyle buraya havlularınızı vesaire koyabileceğiniz bir alan yapılmış. Burası diğer evde spor salonu olarak dizayn edilmişti. Yine ona uygun geniş, ferah bir odamız var burada. Bu aktivite alanı yani aslında. Ve yandaki yatak odasıyla aynı alana açılıyor gördüğünüz gibi. Bir nefes almanız için. Buraya bir dev ekran, televizyon, koşu bantları, spor aletleri çok rahat yerleştirir ve size çok huzur verir. Yani gerçekten bir spor salonuna gitme ihtiyacı duymayacağınız bir ev. Saunasıyla, hamamıyla, duşuyla, ortamıyla ve evden böyle izole edilmiş şeyle beraber. Şuradaki şeffaf camla beraber. Önünden geçerken belki fark etmiyorsunuz ama bir dükkana girer gibi spor salonuna girebiliyorsunuz. Şimdi böyle devam ediyoruz. Sol tarafta çamaşır yıkama odası. Kurutmasını işte, tahliyesi, gideri her şey var. Burada dolapları da organize edip çamaşır odasına çevirebilirsiniz. Zaten onun için dizayn edilmiş. Burası diğer tarafta sinema odası olarak dizayn edilmişti. Bu sizin zevkinize kalmış. İstediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Şurada şöyle bir boşluğu da var televizyon koymak için. Bir aktivite odası da haline de getirilebilir. Gayet güzel. Burada yerden ısıtma sisteminin altyapısı var. Gördüğünüz gibi evin her odasına giden borular burada gayet güzel döşenmiş. Teknik detaylardan anlayan müşterilerimiz buradaki nizami yapıyı görebilir. Gayet hoş. Burada da şöyle bir boşluk var. Belki şuraya bir dolap daha organize edilebilir. Evimizin büyüklüğü, yapısı, kalitesi bu şekilde. Burayı iyi bir şekilde değerlendirmenizi ve buna benzer yapıların Bodrum'da çok az olduğunu bilmenizi rica ederim. Aynı zamanda burası lokasyon olarak çok iyi bir noktada. Hemen yukarısında sağlık ocağı var. Aşağı yürüyerek ana yola inebilirsiniz. Bu neye lazım? Sizin çalışanlarınız, misafirleriniz geldiği zaman rahat bir şekilde gelebilir. Burada yakın çekim alıyorum çünkü ben bu merdivenden çıkarken şuradaki deniz manzarası ve denizin o arkasındaki tepelere doğru olan yansıması
benim çok hoşuma gitti. Masmavi bir ortam gözüküyor. Bu şekilde size bunu yansıtmış oluyorum. Salona tekrar şöyle bir baktığımızda çok büyük bir galeri gibi. Harika. Burayı böyle belki sanat eserleriyle falan da süsleyip çok güzel hale getirebilirsiniz. Yine manzarayla turu bitirelim. Evin her tarafını gördünüz. Hemen hemen. Detaylı güzel bir çekim olduğunu düşünüyorum. Her şeyden size bahsettim. Daha önce de ben burada çekimler yaptım ama yeterince ilgi görmediğini düşünüyorum. Kendi gözlerinize gelip gördüğünüzde çok etkileneceğinizi tahmin ediyorum. Ofisimiz Bitez'de. Bodrum'a geldiğinizde ofisimize randevuyla gelebilirsiniz. Orada da güzel bir tasarımla size hizmet etmeye çalışıyoruz. Umarım memnun kalırsınız. Aynı zamanda mimarlık hizmetlerimiz de var. Bir yer aldığınızda oranın zevkli bir şekilde döşenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Evet, umarım hayalinizdeki eve bir an önce kavuşursunuz. Ben size elimden geldiğince Bodrum'daki bütün alternatifleri göstermeye çalışıyorum. 5 yıldır Bodrum'dayım ve aşağı yukarı her hafta çekimler yapıyorum ve YouTube kanalımda yayınlıyorum. Umarım sizlerin hoşuna gidiyordur. Amacım buraya gelip zahmet etmeden size birçok seçeneği gösterebilmek, yorgunluğunuzu azaltmak ve size fikirler sunmak. Bu izlediğiniz seçenekler belki size uygun olmayabilir. Denize sıfır bir yer istiyor olabilirsiniz. Köy içinde bir yer istiyor olabilirsiniz. Daha küçük bir yere ihtiyacınız olabilir. Burayı gördü, işime yaramadı demeyin. Birçok yerde, birçok şekilde projelerle hem anlaşmalarımız var hem çekimlerimiz var. Tecrübelerimizle size yardımcı olabiliriz. Biz eğer arayışınızla ilgili detayları güzel bir şekilde iletirseniz, WhatsApp hesabımız üzerinden yazılı olarak iletirseniz özellikle çok kolay olur bizim için. Hem kayıtlı kalmış olur. Orada size uygun bir seçenek varsa bizim elimizde, çekilmiş videosu varsa size linkini iletiriz. Yoksa PDF dosyasını iletiriz. O da yoksa telefonla açar anlatırız. Ama size uygun bir seçenek varsa onu size yönlendirmek için elimizden geleni yaparız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir an önce hayalinizdeki eve kavuşursunuz ve huzurla oturmaya başlarsınız. Bu süreçte sizlerin yanınızda olmayı çok isteriz. Siz de bizlerle tanışmak isterseniz, görüşmek isterseniz memnuniyetle sizi ağırlamayı isteriz. Hayırlı günler. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.